Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir çörek tarifiyle geldim. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten kat kat kabaran, görüntüsüyle göze, tadıyla damağa hitap eden muhteşem bir çörek tarifi. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bardak ölçülerim klasik çay bardağı ve su bardağı arkadaşlar. Üzerine 1 çay bardağı ılık suyumu ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Ve 1 paket instant maya ilave ediyorum arkadaşlar. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Mayamızın fermente olması için. 1 adet yumurta beyazı ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım arkadaşlar. Ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unumuzun marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyoruz. Unumun yarısını ilave ettim sıvı malzemelerimin üzerine ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Böyle bir spatuladan yardım aldım ve hamurumu yoğurma işlemine başladım. Hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırdım ve koyulaşan hamurumu spatuladan ayırdım ve elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Gerçekten harika, görüntüsüyle göze, tadıyla damaklara hitap eden muhteşem bir çörek tarifi oldu arkadaşlar. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ele yapışan yumuşacık pamuk kıvamında bir hamur oldu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel yumuşacık bir hamur elde ettik arkadaşlar. Havaların sıcak olmasından dolayı hamurumuzu 10 dakika mayalandırmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5,5 su bardağı undan 2 yemek kaşığı, aşağı yukarı 2 yemek kaşığı un arttı. Evet, bu şekilde üzerine kapatıyorum ve 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamurumu tezgahıma alıyorum ve hafif hafif unlayarak 9 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. 8 parçasını kenarlarına, bir parçasını da bir bezemizde ortasına gelecek şekilde şekillendirme işlemi yapacağız. Göz kararı parçalar koparıyoruz ve 9 eşit parça halinde 9 adet beze elde ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizinle paylaşmıyorum arkadaşlar. Ayrıca malzeme listemin ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 9 adet bezemi aldım ve küçük bir oklava yardımıyla hafif hafif unlayarak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurlarımın içine sürmek için aşağı yukarı 3-4 yemek kaşığı margarin kullandım arkadaşlar. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarinimizin veya tereyağımızın oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Hatta sürerken zorluk yaşayacağınızı düşünürseniz eritebilirsiniz arkadaşlar. Ben eritmedim. Geceden çıkardım. Bayağı bir yumuşak bir halde oldu margarinim. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde sürüldü. Eğer zorlanacağınızı düşünürseniz margarinimizi eritebilirsiniz arkadaşlar. Evet, servis tabağı büyüklüğünde açmış olduğumuz bezelerin arasına bu şekilde margarinimizi sürüyoruz. Ve şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapacağız arkadaşlar. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu işleme devam edeceğiz. Önce iki tarafını bir araya getiriyorum. Tabiri caizse gözleme katlar gibi, sonrasında kenarlarına bembeyaz peynir kullandım. Başka malzemeler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi peynirlerimizi yerleştiriyoruz. Ve yine şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapıyoruz arkadaşlar. Tüm bezelerimiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren mesajlarınızı bekliyor olacağım.
Kanalımı büyütmek ve güzel bir yerlere gelmek için sizin görüş ve düşüncelerinize gerçekten çok ihtiyacım var arkadaşlar. Videomun yorumlar kısmına küçük bir çiçek, böcek emoji, nokta dahi olsa beni izlediğinizi bilmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Mutlaka güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bezelerimizi açıyoruz. Ortasına oda sıcaklığındaki margarinimizi sürüyoruz. Kenarlarına görmüş olduğunuz gibi peynirlerimizi yerleştiriyoruz ve şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapıp tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok basit, çok kolay, bir o kadar da lezzetli, harika bir tarif oldu. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar tariflerimi ayrıntılı bir şekilde, açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından yorum bırakırsanız mutlaka dönüş yapacağım. Evet, tüm hamularım bitene kadar bu işleme devam ediyorum arkadaşlar. Havaların sıcak olmasından dolayı çok fazla bekletme yapmayalım. Şayet vaktiniz varsa 10 dakika tepsi mayası alması yeterli olacaktır arkadaşlar. Fakat bekletmek istemiyorsanız ve aceleniz varsa soğuk fırınımıza gönderdiğiniz zaman fırın ısınana kadar tepsi mayası alacaktır arkadaşlar. Bu da size bir püf noktası olsun. Evet sevgili arkadaşlar, hamurlarımızı tek tek açıp yapabilirsiniz. Eğer o şekilde zorlanacağınızı düşünürseniz tüm hamurlarımızı açıp bir kenarda bekletip sonrasında katlama işlemi yapabilirsiniz. O şekilde daha kolay olacaktır. Ben çöreklerimi 180 derece fırında 20-25 dakikada pişirdim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kanalımda bunun gibi birçok hamur işi tarifleri mevcut arkadaşlar. İlk defa karşılaşıyorsak sizinle bu videoda diğer tariflerimi de şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet, tüm bezelerimiz bitene kadar katlama işlemi yaptık ve bu da ortasına gelecek olan hamurumuz. Göz kararı açtık, arasına yağını sürdük, peyniri koyduk ve katladık arkadaşlar. Beze yaptık. Yapmış olduğumuz çöreklerimizi de bu şekilde yerleştirdik tepsimize ve ortasına yuvarlak yapmış olduğumuz bezemizi yerleştiriyoruz. Üzeri için önceden ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim ve her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Üzerin süslemesi için çörek otu ve susamdan yardım aldım arkadaşlar. İsterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de harika olacaktır. Evet, her tarafına gelecek şekilde yumurta ve sıvı yağ karışımımızı güzelce sürüyoruz. Üzerine susam ve çörek otuyla süslemelerimizi yapıp önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırınımıza göndereceğiz. Ben 10 dakika tepsi mayası aldırdım arkadaşlar. Evet, bu şekilde süslemeler yapıyorum. 10 dakika tepsi mayası almasına izin veriyorum ve sonra fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Gerçekten görüntüsü, lezzeti harika oldu. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, çöreğim fırından çıktı. Yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Dokusunu görüyorsunuz. Yumuşacık, kat kat kabaran harika bir tarif oldu. Şöyle size yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi harika bir lezzet. Misafir sofralarımızı, gün sofralarımızı ve çocuklarımızın beslenme çantalarını süsleyecek bir tarif oldu. Evet arkadaşlar, siz çöreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.